İnce bel mi istiyor erkekler hocam? Kalçaya göre daha ince. Erkekler memelere bakarlar, popoya bakarlar, kalçaya bakarlar ve bele bakarlar. Norveçli kadınlar Türk erkeklerine nasıl gözle bakıyorlar, ne düşünüyorlar? İki cins de iki ülkede de yüz güzelliğine önem veriyor. Bu bir. Fizik güzelliği, boy, poz sonra geliyor. Evet ama Türkiye'de bir unsur çıktı ve çok şaşırtıcıydı ama Türkçe'de herhalde feminen diyebilir miyiz? Feminen, kadınsı. Türk kadınları burada daha feminen ve kadınsı Daha gelebilir. dişi. Evet, bu da Norveç erkeklerine hoş ve cazip gelecektir. Norveçli kadınlar daha mı maskülen? Bilimsel araştırmalara göre tabii babalık belirsizliği. Yani bir babanın kendi çocukları olmayıp ve o çocuklara yatırım yapıp yanılması kendisini çok rahatsız eder. Burada da konu paraya çıktı anladığım kadarıyla. Tabii. Yani kesinlikle eninde sonunda 20 bin yıl önce Afrika savanalarındaki atalarımız da aynı dertten muzdaripmiş. bravo. Tabii. Efendim merhabalar. Kadın erkek ilişkilerini Türkiye'de hocalarımızla konuştuk, uzmanlarla konuştuk ama çözemedik. Bir de Norveçli bilim insanlarına soralım dedik. Türk asıllı Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hocalarından Profesör Doktor Mehmet Mehmetoğlu ta Norveç'ten sesleniyor bize. Sayın hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizin çok iddialı bir söyleminiz var ve diyorsunuz ki insanı anlamak istiyorsanız insanın seçtiği eşe bakın. Hatta o eşi neden seçtiğini bulursanız aslında o insanı anlamış olursunuz. Buyurun söz sizde. Güzel bir özetleme oldu. Bunun dışında aslında Charles Darwin'in 1857 yıllarında geldiği ilk teori ve ikinci teorisi, bir tanesi doğal seleksiyon, diğeri ise cinsel seleksiyon. Bunlar hayvanlara nasıl etkisi, yönlendirici bir etkisi oluyorsa o kadar da insanların üzerine vardır. Tabii bizi diğer hayvan aleminden ayıran önemli ve büyük bir unsur da tabii kültürdür. Onun dışında aslında çok büyük de bir fark yok. Eş seçerken insanların bir kısmı aşık olarak seçiyor ve bu seçimi de aşka bağlıyor. Ama bu sizi çok ikna eden bir motivasyon değil anladığım kadarıyla. Şimdi aslında aşk o çok güzel bir soru tekrar. Ama bunu yaklaşmak için tabii kültürel olarak bakabiliriz. Psikolojik olarak bakabiliriz, biyolojik olarak bakabiliriz. Hangi perspektiften bakış açısına bağlı bu. Mesela bir fizikçi veyahut da bir biyolojiden baktığımızda bir aşk bir fizyolojik proses, yani bir insanın kafasında oluşan, ama psikolojik olarak baktığımızda e, şöyle izah edebiliriz. Mesela bir insan bir potansiyel eşi gördüğünde, beğendiğinde aslında bir algoritma araya giriyor. Bu algoritma şöyle çalışıyor. Aslında bizlerin de belki farkı olmadığı hızda bir seçim yapılıyor. Bizim aslında seçme özellikleri ve kullandığımız seçme kriterleri bugün sizin bizim tesadüfen çıkarttığımız günübirlik seçme kriterleri değil. Bunlar binlerce sene bizim atalarımızdan bir şekilde bize miras kalan menü olarak bakıyoruz. Biz de bu menüleri uyarlayıp günün modern güne uyarlayıp ona göre aslında baktığımızda bir eşi seçiyoruz. Aşk şuna, benim tarifim şudur. Bu algoritmanın içerisinde mesela 10 tane eş seçme, size hitap eden özellikler olabilir. Bu fiziksel olabilir, psikolojik olabilir, beyinle alakalı güzellikle, mesela bir espiritüel diyelim ki, veyahut da bir sosyal veyahut da bir statüsü olan biri. E, Bu kriterlerin toplamı karşı tanıştığınız kişinin size toplamda tam sizin aradığınız ve o şahıstan daha iyisini bulamadığınız olasılığı sizin beyninizde çok düşükse o şahsa aşk olabilme olasılığınız daha yüksek oluyor. Aslında aşkın tamamı bu size ve algoritmanın verdiği
bir nevi size tanıştığınız kişiye bir not veriyor. Ve o notta diyelim ki birden 100'e 90'ın üzerinde tam match olduğu zaman onun da adı aslında aşk. Peki hocam, Türkiye'de kadınlar neye göre eş seçiyor? Erkekler neye göre eş seçiyor? Soruya biraz daha genel cevap vermek istiyorum. Çünkü eğer biyolojik açıdan bakıyorsak Türkiye, Norveç, İspanya'da ve buna gerek yok. Evrensel olması lazım değil mi? Hem erkek hem kadınlar için. Evrensel baktığımızda eee, kadınlar iki unsura çok önem verir. Kesinlikle ve bu da her şeyi de e, izah edebilir. Onu demek istemiştim. İnsanların davranışları eş seçme kriterlerine bağdaştır. Onları anlamadan insanları anlayamayız. Bu unsurların bir tanesi kaynaktır. Kadınlar erkeklerinde kaynak olmasını ister. En önemli unsurlardan bir tanesi. Kaynak derken bu paradır, ekonomik anlamda, maddi manevi anlamda. Bu statüs olabilir, prestij olabilir. Bu özellikle yapılan çalışmalarda özellikle 91 senesinde yapılmıştı. Aşağı yukarı 37 ülkeye dahildi bu çalışma. E, 1997-91 yılında Norveç, İsveç ve İskandinav ülkeleri de dahildi bu çalışmaya. O zaman e, bile kaynak çok önemliydi kadınlar için, Norveç kadınları için. Ama Güç şu an yani, değil mi? Türkçesi güç. Bunun içine statüyü koyabiliriz, parayı koyabiliriz. tabii Kadın erkekte güç istiyor. Doğru mu hocam? güç ve kaynak kesinlikle. Tabii Türkiye'ye uyarladığımızda ekonomik ilk anlamına gelir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Erkek ne istiyor? Aynı anlamda, aynı derecede olduğunu tahmin ediyorum. Yine güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü bu konuları konuştuğumuzda mesela kadınlar kaynağı olan erkeklerle daha rağbet gösterirler dediğimizde bu erkeklerin aynı unsurdan istemedikleri anlamına gelmez. Sadece daha e, aşağı derecede, daha düşük derecede istekleri anlamına gelir. Güzel soruydu o. Şimdi tekrar kadınların tercihine geldiğimizde bir ona çok daha bir önemli unsur var ve bu ikisi arasında da ilişki var. Yani kaynak ikinci kadınların istediği bağlılık. Sadakat istiyor. Sadakat değil tam anlamıyla. Onun da bir nüansı var. O erkeklerin istediği. Bağlılık derken şuna getiriyorum. Kadınlar özellikle çok titizlerdir ve sensitiflerdir bu konuda. Yani beraber oldukları erkekler onların başka bir kadına gidip aldatmadan ziyade gittikleri kadının özellikle kendi çocukları varsa o kadını çok rahatsız eder ve psikolojik sorunlarına bile sebep olur. Şimdi birinci konuyla aslında çok alakalı. Kadınların erkekleri neden kaynaklı olanları tercih ettiğinin sebebi çocuklarını düşündüğü için. Yani bebeklerini, çocuklarını, geleceği düşündüğü için ve erkeklerinden bağlılık istemelerinin sebebi ise başka bir kadına gidip bir daha yuva kurarsa, oradan da çocukları olsa, bu özellikle Norveç için geçerli, bu kaynakların dağılımına sebep olur. Bunu da hiçbir kadın istemez. Onun için şöyle diyeyim, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki yanlış anlaşılmasın. Ama hipotetik olarak, varsayım olarak bir erkek kadını aldatıyorsa, duygusal anlamda aldatmıyorsa kadını daha az rahatsız eder. Eğer bir erkek başka bir kadınla karısını aldatıyor ve duygusal olarak o kadına bağlıysa o kadını çok daha rahatsız eder. Ve bunun da Çocuk yapma potansiyeli artacağı için mi? bravo, bravo. Aynen öyle. Bu çok büyük, önemli bir nüans. Onun için ve sadakat arasında fark var. O zaman kadının aldatılmadan korkması aslında şahsi bir gurur kırıcılıktan öte çocuklarının geleceği, doğru mu? Bravo, bravo. Bilim açısından bu şekilde izah edilir. Onun için diyoruz insanları anlamak için eş seçme konusunda daha çok araştırma, daha çok bilgilendirme, aydınlatma
lazım. Yani sadece magazin bakış açısıyla değil, bilimsel açı. Onun için zaten ben sizinle irtibata girdim. Çok teşekkür ederim. Peki erkek ne istiyor hocam? Onu da söyleyin. Ona geliyoruz. Şimdi bu da bilimsel olarak yine ben size 10-15 tane unsur sunabilirim ama bu konuşma amacımızda ikiye onu da indirebilirim. Zaten bunu bahsetmiştik. Erkekler için en önemli sebeplerden bir tanesi sadakattır. Yani bu tamamıyla aldatmama olasılığıyla alakalı. Bunun da bilimsel olarak sebebini açıklayayım. Şimdi şöyle bir düşünün. Bir 10-15 bin sene öncesine gidelim. 20 bin sene öncesine gidelim. Tabii avcı ve toplayıcı beynimiz vardı. Tabii o zaman da DNA diye bir kavram yoktu. Tabii yani o zaman da 150-200 kişilik gruplarda hareket ederlerdi avcı ve toplayıcılar. Ava çıkan erkekler döndüğünde karısının kiminle başkasıyla olup olmadığını bilemezlerdi. Bu da bilememezlik erkeğe o yıllardan beri bir psikolojik mekanizma üretiyor. O da onun da ismi babalık belirsizliği. Yani bir babanın kendi çocukları olmayıp ve o çocuklara yatırım yapıp yanılması kendisini çok rahatsız eder. Onun için erkekler bugün aldatılmaktan çok 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 rahatsız olurlar. Aldatılmak sanki başka bir kadının, başka bir erkeğin çocuklarına yatırım yapmış gibisin. Sebep o. Kaynağımı neden başkasının çocuğuna kullanayım ben? Aynen, aynen. Yine mevzu oraya gidiyor. Şunun ikinci unsurda, onun için zaten kadınlar e, erkeklerini başka kadınlara kaynaklarını yönetirler diye kıskanırlar ve oradan psikolojik rahatsızlıklar olur. Erkekler de benim karım beni aldatır. E, aslında aldatmada asıl derin sebebi budur. Ben başka erkeğin çocuklarına mı acaba kaynaklarımı iletiyorum veyahut da kullanıyorum? Hocam İkinci, burada da konu paraya çıktı anladığım kadarıyla. tabii. Yani kesinlikle eninde sonunda 20 bin yıl önce Afrika savanalarındaki atalarımız da aynı dertten muzdaripmiş. bravo. Tabii. Ama şöyle baktığımızda evrime baktığımızda mesela dünyada biz aşağı yukarı 4,5 dünyada hayat dediğimizde yani 4,5 milyarlık bir şeyimiz var, mazimiz var. 4,5 milyara 20 bin diyoruz. 20 bin yılı 4,5 milyara böldüğümüzde aslında çok da büyük bir süreç anlamında değil. Zaten beynin de gelişmesi de 20 bin senede olsa 30 bin 40 bin senede olsa çok büyük bir fark yok. Aslında beynimiz aynı şekilde yani 20-30 bin sene öncesi gibi değişen çevre. Biz de ona bu beyni yani 20-30 bin sene önce oluşmuş gelişmiş beyni buradaki çevreye uyarlamaya çalışıyoruz. Orada da sorunlar çıkıyor. Fazla şey yapmadan, unutmadan öbür unsura geçeyim. Erkeklerin de kadınlarda istediği çok iyi iki önemli. Birincisi sadakat, ikincisi fiziksel özellikler. Fiziksel özellikler, kadındaki fiziksel özellikler. Bu benim Türkçem ne kadar yeterli ama biraz ön çalışma yapmıştım. E, Erkekler kadınların doğurganlık potansiyelini gösterecek özellikleri takip ederler. Ona bakarlar. Aslında bir nevi bizler bu anlamda söylediğimde genlerimizin aslında bizler organizmalar biz genlerimiz için çalışıyoruz. E, Doğurganlık potansiyelinde şu şekilde ipuçları vardır. Erkekler memelere bakarlar, popoya bakarlar, kalçaya bakarlar ve bele bakarlar. Hatta özellikle burada çalışmalar yapıldı, uluslararası çalışmalar yapılır. Sadece bu dört unsur değil, özellikle bel ve kalça oranına çok bakılır. Onun aşağı yukarı evrensel olarak 0,7'ye tekabül etmesi lazım. Bu da aslında yanlış bir algı var. Kadınların ince veyahut da
zayıf olmaları anlamında, model gibi olmaları anlamında değil. Aslında erkekleri kilolu da olabilirsin, zayıf da olabilirsin. Aslında oran şey yapıyor, bir kadını çekici yapıyor. Yani İnce belde, bel mi istiyor erkekler hocam? efendim, İnce bel mi istiyor erkekler? e, kalçaya göre daha ince. Aslında erkekler mesela İstanbul sokaklarında dolaşırken, bu kadın işte bebeleri, poposu güzel derken aslında bilinç altında farkında değiller ki genlerin bize yaptırdıkları o kadın daha doğurgan özellikte olduğunu gösteriyor. Hepsi bu. Hocam siz 4 dalda profesörsünüz. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde 4 ayrı dalda profesörlüğünüz var. Başımızın üzerinde ama izninizle bir şey söyleyeceğim. Binlerce yıl önceden buraya kadar konuştuklarımıza Anadolu ne diyor biliyor musunuz? Erkek sağlık ister, kadın varlık ister. Diyebiliriz. Diyebiliriz. Güzel. Güzel. Ve anlaştık orada. Peki buradan sonrası bir de duygu salınımları var. Kıskançlık bunlardan biri. Az önce verdiğim boşanma oranlarının önemli bir kısmı kıskançlık yüzünden oluyor. Kıskançlıkta da buraya kadar yaptığımız ana tema mı bağlayıcı oluyor? Yani ya ben seni kıskanıyorum çünkü kaynağımı bir başkasının çocuğuyla paylaşma riskini görüyorum. Bu sinyaller çalıyor ve bu yüzden de öfkeliyim mi diyor aslında. Tabii tabii. Tabii. Bravo. Aynen. Zaten onu da yani kıskançlık, kadın neden kıskanır? Siz çok güzel toparladınız, cevabını verdiniz konuşmamıza dayanarak. Erkek neden kıskanır? Ki onun da cevabı bariz oldu bu şekilde. Hocam sizin bize yolladığınız başlıklar arasında çok çarpıcı olanı var. Hemen sormak isterim. Norveçli kadınların Türk erkeklerine bakışı. Norveçli kadınlar Türk erkeklerine nasıl gözle bakıyorlar, ne düşünüyorlar? Bu bilimsel çalışmamıza üzerine söyleyeceklerim. Hatta dün geceye kadar çalıştığım ve bir Alman profesör arkadaşla çalışıyoruz. Norveç'ten 1000 üzeri insanla anket yaptık. Türkiye'de 3000 üzeri insanla anket yaptık. Onların şimdi çalışmasını yapıp uluslararası bir alanda makaleyi yayınlayacağız. Ama ben ilk defa size bu sonucu sunuyorum. Ve bu çalışmamızda gösteriyor ki şöyle, yüz güzelliği ve üreme potansiyeli her iki toplumda da var. Yani demek bu şuna tekabül ediyor. Türkiye'de de Norveç'te de hem erkek hem kadınlar yüz güzelliğine önem verirler. Yani fizikten çok yüz güzelliğine mi önem veriyor Türk erkekleri? Türk erkekleri kadınları ve Norveç kadın ve erkekleri Ha Türk kadınları da yüz güzelliği istiyor erkekte. her iki cins de iki ülkede de yüz güzelliğine önem veriyor. Bu bir. Fizik güzelliği, boy, poz sonra geliyor. Evet, bu üreme potansiyelinden sonra yüz güzelliği de çok önemli. Onu da makyaja getirebiliriz sonra. Yani Bu yüz şaşırtıcı bir sonuç mu sizin için? Norveçli bilim insanları için bu sonuç şaşırtıcı bir sonuç mu? Tersini mi beklerdiniz? Hayır, bizi şaşırtan bir unsur vardı. Türkiye'de var, burada yok. Burada olan Türkiye'de yok. Ama Türkiye'de bir unsur çıktı ve çok şaşırtıcıydı ama çok da şaşırtıcı değil. Bu unsur da hijyendi. Türkiye'de hijyen çıktı. Evet, Her iki cins için de mi? evet, bunu da şuna bağlıyoruz. Bunu da şuna bağlıyoruz. Kültürel unsur. Onu da demek konuşmamızın başında her ne kadar da olsa e, hayvanlar alemine de bahsettik. Ne kadar yakınlığımızdan da bahsettik. Ama kültür diye bir kavramdan da hayvanlarla aramızdaki farkı kültür. Evrim ve biyolojik bakış açısından baktığımızda üreme potansiyeli ve yüz güzelliği var. Tamam, bunlar her yerde açıklanabilir, var olan. Ama hijyen kavramı her ülkede değil, belli bazı ülkeler ve bunlardan bir tanesi de Türkiye'ydi. Türkiye'de bu hijyen
önemli çıktı ve Norveç'te ise atletik yapı, bu ikisi de yani demek ki sadece evrim psikoloji ve biyoloji değil, kültür de bazı özellikleri ortaya çıkartıyor. O hijyeni biraz açalım mı hocam? Yani hijyen derken hani evde derli toplu olmayı mı istiyor yoksa şahsi bakımda mı bir özen istiyor? Çok güzel soru. Çok güzel soru. Bu şey tamamıyla kişisel hijyen, bu diş sağlığı, ayak parmağı sağlığı, e, daha çok koku, Türkçesi şey koltuk artı Ter. pardon, evet, bunlarla direkt olarak benim Türkçem mahsur görün, 30 senedir ben buradayım. Türkçem özellikle ben normalde İngilizce ve Norveççe ders verdiğim için e, Hocam affedersiniz, stüdyoda herkes gülüyor şu anda, ben de tutamadım kendimi. yok sorun Siz yok. psikoloji bölümünün hocası olarak Türkiye'de bu hijyenin neredeyse estetiğin önüne alınmasını nasıl açıklarsınız, nasıl değerlendirirsiniz? Böyle bir ihtiyaç olduğu için mi? Çok şaşırtmadı beni. Şimdi düşündük, ben Alman profesörle oturup biz bu verileri analiz yaptığımızda şöyle mesela diş sağlığından başlayalım. Mesela burada çocuklar devamlı diş kontrolüne çağrılırlar. Yani belli bir reşit yaşa kadar denilir herhalde. Takip edilir. Tabii. Yani diş sağlığı nasıl diyeyim, devlet kontrolünde diyeyim, öyle diyeyim. Ondan sonra yani kişisel hijyen, kişisel bakım demiştiniz. Norveç'te çok önemli. Yani bu duşundan diş sağlığına kadar ben de burada kültürel farklılıkların olduğunu tahmin ediyorum. Yani düşünüyorum gerçekten. Yüz güzelliğinden bahsettiğimizde tabii bu şeyde yani yüz simetrisidir. Bu e, gözlerin şeklidir, burnun şeklidir, dudaklardır. Bunlardan bahsediyoruz. Şöyle bir varsayım, tekrar ilk sorunuza döneyim. Mesela varsayalım ki Türk kadınları Norveç'e geldi ve Türk erkekleri Norveç'e geldi. Nasıl değerlendirilirler? Türkçe'de herhalde feminen diyebilir miyiz? Feminen, kadınsı. Evet, Türk kadınları burada daha feminen ve kadınsı daha gelebilir. dişi. Evet, bu da Norveç erkeklerine hoş ve cazip gelebilir. Bundan gayet Norveçli kadınlar daha mı maskülen? yani bilimsel araştırmalara göre tabii bu şu anlama gelmiyor. Norveçli kadınlar masküler, Türk kadınlar feminen. Biz oranlardan bahsediyoruz. Tabii ortalama Hocam biz olarak bilim ne derse o. Bilim öyle diyorsa öyle. Yani Norveçli bilim adamları Türk kadınlarının daha dişi olduğunu mu istatistiklerle ortaya koydu? tabii bu zaten sadece Norveçli değil. Bu uluslararası çalışmalara dayalı. Mesela Türk kadınları günlük yaşantıda daha makyajlı, daha yüz bakımına önem verirler. Mesela Norveç'te ise günlük yaşantıda bu çok daha önemli değildir. Yani daha özel günlere daha çok makyaj önem taşır. Türk kadınları bu açıdan biraz daha cazip gelebilir, değişik gelebilir. Orta Doğu'ya geldikçe kadın süsü abartır. Belki de ondan hocam. Tabii. Yani bunun da sebepleri var. Onu da ayrı bir konuşabiliriz. Ama bunun özellikle kadınların kendini göstermek, eş bulabilmek, bir nevi kadınlar birbirleriyle yarıştığı için e, bu özellikle erkeğin kaynağına daha bağlı olan toplumlarda kadının gösterme özelliği, olasılığı daha da ön plana çıkıyor. Ama ekonomik olarak bağımsız ülkelerde kadının erkeğin kaynağına daha az bağlı olduğu için aslında böyle bir özeni, önemi daha da azalıyor. Aslında bir baktığınızda her şey birbirine bağlantılı. Bu bir tesadüf değil. Zaten bilimsel olarak da bir şeyi konuştuğumuzda
birbirine bağlantılı. Makyajdan bahsederken aklıma bir güzel bir şey geldi. Onu sizle paylaşayım. Anekdot. Makyajın kadın için ne kadar önemli olduğu. 1700 yıllarda İngiltere'de mesela makyaj yasaklanmıştı kadınlarda. Sebebi de makyajı o zaman şöyle görmüşlerdi. Kadının erkeği kandırma çabası olduğu için 1770 yıllarda İngiltere'de yasaklanmıştı. O da hatta öyle bir kanun çıkarttılar ki İngiliz kadınları makyaj yapıp erkeğini kandırıp evlenirse erkek kadını boşanma şey hakkı tanıdı. Öyle bir kanun bile vardı. Yani bu da şunu gösteriyor aslında. Makyajın ne kadar önemli, yani önemli derken herkes makyaj yapsın anlamında demiyorum. Bilimsel olarak bakıyorum. Makyajın aslında etkisi olduğu bariz. Bunu da şuna bağlıyorum tekrar, yüz güzelliğine. Çünkü belli şekiller, bu da bizim ilk başta bahsettiğimiz algoritmaya dahil özellikler, bir baktığımızda mesela gözler, dudaklar, ondan sonra yüz simetrisi o algoritmanın içine girince bizi etkiliyor, özellikle erkekleri. Makyaj da işe hile katıyor diyorsunuz. Tabii, tabii kesinlikle. Yani bunun makyajın çıkma sebebi zaten çok bariz, çok bariz. Yani bir cildin önemi çok önemlidir. Bununla yine bilimsel olarak söylüyorum, patojen, Türkçesi patojendir diye düşünüyorum. Patojen, yani sağlık, insan sağlığıyla direkt olarak bağlantığı için cilde baktığımızda tabii bir eşle seçildiğinde direkt olarak şunu soramazsın. Senin hastalık tarihini bana verir misin diyemezsin. Diyemeyeceğimiz için bu hiçbir toplumda kabul edilemez. Onun için de evrim bize ipuçlarını veriyor. O ipuçlarını kullanacağımız zaman karşı tarafta o zaman ne yapacak? O güzel, bize erkeklere güzel gelen özellikleri yaratmak için makyaj diye bir kavram ortaya çıkartılıyor. Kapanışı şu soruyla yapacağım. Norveç'te makyaj daha az yapıyor hanımlar dediniz ama boşanma oranları %50. Demek ki doğal tüyo da karşılık bulmuyor. Tabii şimdi te- şey olarak, yani boşanma sebepleri tabii bir unsura indirgenemez. Yani farklı sebepleri olduğu için, ama tabii ki yani boşanmanın biraz daha şöyle diyebilirim. Şimdi 3, 4, 6, 7 sene bir eşle kaldığınız zaman makyajlı ve makyajsız halini zaten görüyorsunuz. Onun bir e, etkisi kalmıyor. Onun için zaten makyajın önemli aslında ilk zamanlarda. Impression, yani ilk izlenim çok önemlidir. Bu psikolojide her alanda, şu an benimle konuşuyorsunuz. Sizin bana ilk izleniminiz, benim size ilk izlenimim çok önemlidir. Bence bir daha böyle bir makyajın bir daha bir nevi kapı açıyor. Kapı açma özelliği var. Ondan sonra zaten kendi önemini yitirir. Algoritma evleneceği kişiye görür görmez karar veriyor mu? Yani çalışıyor, dıt evlenebilirsin mi diyor. Yani bu benim kanaatim. Zaten şu anda da zaten yapay zekanın çalıştığına baktığımızda aslında yapay zekanın yaptığı şu. Yapay zeka konusunda da konuşabiliriz bir gün. Yapay zekanın yaptığı insan beynini taklit etmektir aslında. Peki yapay zekayı ürettiği modellerde bu istatistikselde algoritmalar vardır. Bu algoritmalar kullanılır. Yani bu şunu gösteriyor. İnsan beyninde de farklı algoritmalar vardır. Özellikle seçme konusunda, seçme kararları konusunda. Kesinlikle bir eş seçme, e, yanlış anlaşılmasın, ama her konuda ne seçerseniz seçin, o seçme konularında bu algoritma devreye girer ve bu algoritmanın içerisinde size önemli olan 10-12 unsur olabilir ve bu unsurlarda bir baktığınızda, bir unsurlarda diyelim ki birden 10'a notlar veriyor. Mesela 7'dir, 6'dır, 8'dir, 9'dur, 10'dur. Tabii bir eş seçerken de bu benim şahsi kanaatim. Bu algoritma çalışırken de tabii alternatifleri de değerlendiriyor. Ben bir şahsı gördüğümde
Ben bundan daha güzelini eş olarak bulma olasılığım nedir? Zaten bunun da kıskançlıkla bağlantılı olduğunu çok 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 tahmin ediyorum. Eğer bir şahıs kadın erkek fark etmez bulabilme olasılığı çok daha düşükse, daha iyisini bulabilme olasılığı çok daha düşükse onu isteme arzu, aşk ve kıskançlık hepsi beraber artar. Efendim, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Mehmet Mehmetoğlu bizimle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ediyorum. İstanbul'a geldiğinizde bekliyoruz. Ben teşekkür ederim.